Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda basit bir eklentiyi tanıtacağım size. Aslında bu videoyu yayınlayacağım ama normalde YouTube kanalımızda biliyorsunuz topluluk sayfasında ben Pepso eklentisinin tanıtımını yapmıştım. Onu yükleyecektim kanalımıza ama 1,5 saat civarında video oldu, o da zaten eğitim videosu oldu. İnternetimde sıkıntı olduğu için onu yükleyemiyorum, kotam yok. Daha kısa süreli bir zamanlı olan videoyu yüklemek istedim. O yüzden de bu eklentiyi tanıtacağım. Bir sonraki videomuz artık Pepsi olacak. O zaman da işte internet kotam normale dönmüş olacak tabii ki. Neyse, bugünkü eklentimiz, yani bu videoda eklentimiz basit, kullanışlı, e-ticaret sayfaları için özellikle bir eklenti olacak. Nedir diye hemen bakacağız. Geliştiricinin sayfasına gidelim, eklentiyi inceleyelim. Eklentimiz geri sayım aracı aslında arkadaşlar. Yani e-ticaret sayfaları için, kampanyalar için, mesela yapacağınız kampanyalarda, ürünlerde, kategorilerde bir tarih koyup tarihin bitişine doğru geri sayması diyeyim size. Geliştiricinin sayfası bu şekilde. Eklentinin ismi böyle. Hemen Türkçesine bir bakalım. WooCommerce için VPS geri sayım aracı diye geçiyor Türkçesi de. Ben tabii önemli kısımları aldım. Basit, yani bayağı kullanışlı, basit bir eklenti. Lokalde tabii ki ben sayfamıza kurdum. İnceledim eklentiyi. Göreceksiniz birazdan da. Şimdi ne diyelim, ne tanımında şöyle bir şey var. WooCommerce için geri sayım aracı, kampanyalar, etkinliklerde basit, kullanışlı bir eklenti olduğu söylüyor tanımında. Eklentiyi mesela sayfada bir taraftan hemen şöyle yaptım, kurmuştum. Bu şekilde bakın, şöyle yazı şeklinde de mesela gösterebiliyorsunuz. Birkaç tane çeşidi var gösterme, yani kare şeklinde var, göreceğiz şimdi onları. Değişik, yuvarlak, böyle o şekilde var. Güzel aslında, yani stilleri güzel yapmışlar. Bunu istediğiniz gibi mesela başlığın altında da rakam, yani fiyatın altında, sepete eklenin altında, yani birkaç yerde gösterebilme imkanınız var. Böyle de gösterebiliyorsunuz. Bu şekilde bakın, güzel, yani bir görünüşü var baktığınız zaman. Ne işimize yarar derseniz, bence yani bir teşvik, satış teşviki olabilir bu. Belli bir kampanya tarihleri yaptığınızda o ürünlerde mesela bir tarih verirsiniz ve o tarihe kadar satış yapma imkanımız daha fazla olur. Öyle diyeyim. Başka bitiş bildirim metnini evet ekleyebiliyorsunuz, aynı bu şekilde. Fırsatı kaçırmayın yazmışım ben, mesela stoklarla sınırlıdır demişim. Öyle bir şey yapabilirsiniz. İstediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Zamanlayıcı stili 5 tipmiş arkadaşlar. Düz, kare, yuvarlak, açık, bilmem ne falan, o şekilde. Premium sürümünde, ücretli sürümünde kısa kod kullanabiliyorsunuz. Kısa kodda da arkadaşlar sayfanızın istediğinin yerinde kullanabiliyorsunuz. Öyle bir özellik vermişler. Bu premium sürümünde giriyor ama çok da önemli değil. Bizim zaten ürünümüzde, ürün sayfasına girdiğinizde gözüksün yeter. Bu şekilde yani görünmesi yeterli. Her yerde göstermenin bir anlamı yok. Ama gerçi ana sayfada falan göstermek için de kısa kod ideal olurdu aslında. Onu da söyleyebileyim. Söylüyorum. Başka mesela aktif sorum, pozisyon seçimi falan demiş. Yani basit. Bakın, ekran görüntülerinde zaten göreceksiniz. Tarih seçimi var. Bu şekilde, yani çok zor bir şey değil. Öyle diyeyim. Ne yapalım? Uyarımızı yapalım ve eklentinin kurulumuna geçelim arkadaşlar. E-ticaret sayfamıza geldik. Burası biliyorsunuz ön sayfası e-ticaret sayfamızın. Ben biraz değişiklikler yaptım arkadaşlar. Söylemedim gerçi, kusura bakmayın. Bir akşam böyle biraz oturdum, ne yapabilirim diye düşünüyordum. Aslında bu değişiklikleri videoya çeksem güzel olacaktı. Bir eklentiyle bunları değiştirdim. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Yani tavsiye ederim aslında. Biraz yani ana sayfayı değiştirdim. Biraz böyle şeydi. Gözüme çok hoş gelmiyordu. Bu şekilde biraz değişiklikler yaptım. Resimler ekledim, görseller ekledim. Bu WooCommerce'in öne çıkan ürünlerini falan değiştirdim biraz. Öyle diyeyim size. Böyle bir şey yaptım. Daha footer kısmı var. Tabii ki footer kısmını da geliştireceğiz, değiştireceğiz, yani öyle diyeyim. Neyse, böyle bir ana sayfamız oldu. Hemen bir kontrol panelimize geçelim. Orada eklentinin kurulumuna geçelim. Başlayalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Eklentiler kısmına geliyoruz. Yeni ekle diyoruz. Aramaya eklentinin ismini yapıştıralım ve aratalım. Hemen çıktı zaten. Countdown timer. Kuralım ve etkinleştirelim arkadaşlar. Şu an WordPress sürümümüzde de uyumluymuş. Bakalım, 1000 tane etkin kurulum olmuş. Yani geliştirici daha yeni çıkarmış bu eklentiyi, öyle diyebilirim size.
Bu geliştiricinin zaten birçok WooCommerce üzerinde zaten hepsi bir sürü eklentileri var. Yani ilgimi çeken eklentileri var. Bence onları da incelemeye bir ara başlayalım. Bakalım işimize gelecek kullanabileceğimiz eklentiler ne olur. Neyse kurduk, etkinleştirdik, geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Ürünler sekmesine geliyoruz. Tüm ürünlere girelim. Burada hangi üründe mesela kampanya yapacaksak ya bu şekilde çıkıyor. İşte burada biraz bir sıkıntı var. Bunu ekran tercihlerinden şunu kaldıralım. Ya da buradan kullanmadığınız bir kısım varsa onu da kaldırabilirsiniz diyeceğim. Mesela markaları da kaldırabiliriz aslında. Markaları kaldırıp şunu koysak böyle olsa tamam böyle olsun. Orada mesela öne çıkan ürünlerde yapacağım arkadaşlar bakayım. Şunu alalım mesela. Varyasyonlu ürünlerde evet onu şimdi göstereceğim. Orada premium sürüm istiyor. Ama eğer varyasyonlu ürünlerde komple varyasyon ürünlerine yaparsanız kampanya bir sıkıntı yok. Ama farklı mesela ürünlerde yaparsanız onu yapmıyor. Varyasyon içerisinde diyeyim size. Onda da mesela bağlantılı nerede mesela bu varyasyonlu ürün mü? Yok bu basit ürünmüş arkadaşlar. Varyasyon ürünü değilmiş. Tamam bu normal ürün. İndirimli bir ürün. Mesela indirimli bir ürünmüş. Şimdi eklentiyi kurduktan sonra bakın sol tarafta countdown yazıyor zaten. Geri sayım aracı şeyi geliyor. Buraya bastığınızda bakın böyle bir saatini gösteriyor. Gerçi bu eklentinin ben tabii ki Türkçeleştirmesini yaptım. Türkçe dil dosyasını da yükleyeceğim arkadaşlar. Forum sayfamızda biliyorsunuz maxhandmade.com forum sayfamızda eklentinin dil dosyalarını yani bugüne kadar videosunu yaptığımız eklentilerin hemen hemen hepsinin dil dosyaları varsa tabii ki onları Türkçeleştirip forum sayfamda ücretsiz olarak paylaşıyorum faydalanmanız için arkadaşlar. Şimdi buna bir kampanya yapalım. Mesela kampanya derken geri sayım kampanyası olacak bu. Etkinleştirelim. Burada mesela custom dediği burada özelleştirebilirsiniz. Yani siz kendiniz tarih verebilirsiniz. Ya da bir tane böyle yapalım. Ya da şöyle bir şey var. İndirimli mesela tarihi seçerseniz burada zaten şu sekmeye bastığınız zaman burada yazacak. Genel sekmeye gidebilirsiniz. Burada mesela işte şu kısmı yani fırsatı kaçırmayın stoklarla sınır. Bunu her üründe de değişik olarak yazabilirsiniz. Normalde ayarlarında mesela onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlarında da bakalım şimdi nerede hatta o eklenti WooCommerce'in içine geliyor mu bakacağız. Nerede? WooCommerce'te yok. Ayarlara bakalım. Burada da yok. Araçlarda. Eklenti nereye kurulmuş harbiden ya? Biz bunun başka bir eklentisini kurmuş muyduk? Acaba? Evet kurmuşuz bakın. Bir tane eklentisini zaten kurmuşuz. Evet onun içine geliyor. Yani geliştiricinin eklenti kısmının içine gösteriyor başlığını. VP Cleaver mesela eklentisinin içine geliyor. Bakın burada. Hatta ürüne geçmeden önce şu ayara bir bakalım. Ondan sonra geçelim. Burada mesela bir pozisyon nerede gösterilmesini istiyorsunuz diyor mesela. Onu seçebiliyorsunuz. İşte başlığın altında ya da işte derecelendirmenin altında. İşte şurada mesela alt taraflarda gösterebilirsiniz. Başlık altında gösterebilirsiniz. Onları mesela gösteriyor söylüyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 tane seçeneğiniz var arkadaşlar. Bu tabi arşiv sayfasında single sayfada dediğimiz pozisyon arşiv sayfasında burada da mesela tekli sayfa ürün sayfasında işte başlıkta fiyatın altında buralarda nerede göstermek istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Buraya dediğim gibi şu kısımdaki yazıları isterseniz standart yazabilirsiniz. Yani her üründe ben yazmak istemiyorum diyorsanız buraya bir kere yazarsınız. Mesela şunu alalım kopyalayalım. Diyelim biz de buraya fırsatı kaçırmayın diyelim. Buraya da stoklarla sınırları da dedim. Bu neymiş? Kampanya sona erdi diye öyle zaten hemen çıktı. Bunu bir kaydedelim. Şuna bakalım.
Bunda ne varmış? Burada tabii İngilizce. Bunlar Türkçeleşecek arkadaşlar. Ondan sonra shortcode. Shortcode'da arkadaşlar evet ücretli sürüm de olduğunu söylüyor size. Bakın. Bunu kullanamıyor muyuz? Onu anlamadım yani. Niye öyle? Allah Allah. Bir bakalım, bu özellik yalnızca premium sürümde mevcuttur diyor. Yani bunlar açık ama kullanılamıyormuş. Premium versiyon demiş. Artı geliştiricinin diğer eklentileri var. Nasıl kullanılıyormuş? Orada da mesela yazmış ama bakalım neymiş? Ürün eklerken, düzenlerken geri sayım sekmesini seçebilir. Ardından geri sayım sayıcınızı da ekleyebilirsiniz demiş. Yani çok böyle dediğim gibi çok detaylı falan şey değil, bir eklenti değil. Basit. Oldukça basit bir eklenti ama hani ürün satışını teşvik için bence kullanılabilir. Sürekli kullanmasanız da belli kampanyalarda, etkinliklerde falan bunu kullanabilirsiniz. Yani mantıklı bana sorarsanız. Teşvik amacıyla. Geçtik, şimdi ürünlere tekrar gelelim. Tüm ürünler dedik. Tüm ürünlerde şu öne çıkanlarda bir tane ürüne yapalım mesela. Bu mesela 150'den 120'ye düşmüş. Ama bir tarih yok. Bakın burada normalde siz de tarih diyebiliyorsunuz ama buna bastığınız zaman burada tarihi seçebiliyorsunuz. Yani başlangıç ve bitiş tarihi yalnızca o tarihler arasında indirim tarihini gösteriyor. Ama geri sayımda biraz daha böyle teşvik edici olay var. Yani geriye doğru bir sayma olduğu için biraz daha psikolojik olabilir. Psikolojiktir yani. Öyle düşünüyorum ben. Şimdi bunu vazgeçtik. Biz tekrar geri sayıma gelelim. Burada biz kendimiz yapalım. Bir tarih oluşturalım mesela. Bugünden başlasın. Ne zaman bitsin? Pazartesi bitsin dedik. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın. Bugün seçtiğiniz zaman başlangıç saati 2.59. Şu an zaten saatimiz 2.57. Yani şuradaki saate göre bakın. 2.57 yazıyor. 2.59'da başlayacak. İşte 4'ünde yani pazartesi günü de 2.59'da bitecek. Burada mesela şunu da ayarlayabilirsiniz. Bakın, saati ileri ya da geriye çekebilirsiniz. Dakikayı ileri geri çekebilirsiniz. Onu güzel yapmışlar arkadaşlar. Burada da mesela şimdi böyle bir şey yapabilirsiniz. Ne olur? Saat 2.57 idi. Değil mi? Şöyle yapalım. 1.59 diyelim bakalım. Kabul edecek mi etmeyecek mi? Yani bir saat önce başlattık kampanyayı. Ondan sonra saatin bitiş saatini de değiştirdik. Bunları boş bırakıyorum. Buradan da bir tanesini seçelim işte. Şunu bir seçelim. Bu aslında şeydi. Şu olandı arkadaşlar. Neredeydi o? Şu. Bu yazı şeklinde olandı. Bir de bunu seçelim bakalım. Güncelle diyelim. Ürüne bir bakalım. DNK Saray. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Bu imaj şeyini yapmadık değil mi biz arkadaşlar ya? Şöyle yapalım o zaman. Mağazalardan girelim. Mağazada ürünlerden girelim. Onun eklentinin şeyini açmam lazım benim. Evet. Neydi? Bakın. Arşiv kısmında dediği kısım bu arkadaşlar. Bakın. Burada yani bütün ürünleri gösterdiğiniz sayfada burada bu şekilde çıkarıyor. Buradan görebilirsiniz. Yani dediğim gibi teşvik güzel. Teşvik olur bu. Ürüne mesela işte bir gün 19 saat falan kalmış. Başladı yani 19-24 saat 2 gün değil yani. Bir gün 19 saat. Bunlar tabii Türkçe dil dosyalarıyla ya da ayarlar kısmında değiştirebilirsiniz bunu. Saat işte gün saat olarak değiştirebilirsiniz. Bu şekilde burada da tekli ürün sayfası bakın. Böyle gösteriyor. Diğer seçeneklerine bir bakalım. Ne varmış mesela? Görünüş olarak şuna bir bakalım. Bu şekilde yuvarlak şekilde geliyor. O da güzel.
Yani bence kullanılabilir. Teşvik için kullanılabilir arkadaşlar. Diğer seçeneklerini de seçebilirsiniz aslında. Yani deneyebilirsiniz. Bir bakın. Şunu seçelim. Burada da böyle beyaz. Deminkinin siyah şeklindeydi arkadaşlar. Böyle uçak havaalanlarında falan vardır bu şekilde. Güzel. Öyle bir şey. Böyle değiştirebilirsiniz. Şimdi bunu gösterdik. Bir de şöyle şuna bir bakacağız. Bunu tabii gene aktif custom dediği şu olay arkadaşlar. Mesela indirimli fiyat. Mesela indirimli fiyat dediği bir de böyle bir şey var. Bunda sizi zaten şeye gönderiyor. Genel sekmesine yönlendiriyor. Burada zamanlıyorsunuz bu sefer. Yani buradaki zamanı alıyor. Eğer siz indirimde burada bir zaman aldıysanız mesela şöyle 2 yapalım, şöyle 4 yapalım mesela. Böyle yapalım mesela örnek olarak. Böyle bir kaydedelim. Bu zamanı açık bir indirim yaptıysanız yani belli zaman aralıklarında indirim yaptıysanız o seçeneği seçtiğiniz zaman direkt bu tarihleri alıyor zaten sistem. Eklenti o tarihi alıyor zaten. Oraya zaten tarih kısmı yok burada. Şurada bakın. Tarih kısmı yok. Direkt diyor ki sen zaten buna şey yapmışsın. Belli tarih aralıkları koymuşsun. O tarih aralıklarında zaten indirimli satıyorsun. Ben yalnızca ne yapıyor? İşte o senin o stili, eklentinin stilini gösteriyor işte. O tarih arasında bugünkü tarihle kampanyanın sona ereceği tarih arasındaki zamanı hesaplayıp geri sayıma başlıyor. Öyle diyeyim. Bakın yani saat dakika falan ayarlamadık, saati de ayarlamadık. Ne kadar zaman kaldıysa onu ayarlıyor arkadaşlar şu an. Evet yani eklenti böyle. Yani başka gösterilecek bir şey var mı bakıyorum. Başka bir şey de yok arkadaşlar. Buradan işte dediğim gibi yazılar var. Yazıları değiştirebilirsiniz. Size kalmış ya da her üründe farklı yazı yazabilirsiniz buraya. Yazarsınız. Değişik bir şey olabilir. Eklentimiz böyle arkadaşlar. Basit bir eklenti tercih edilebilir. Yani neden? Dediğim gibi videonun başında da eğer bir e-ticaret sayfanız varsa böyle bir kampanyalar, etkinlikler zaman zaman yapıyorsanız bu güzel kullanılabilir. İşte mesela indirim kuponları mesela yapmıştık hatırlıyorsanız. O indirim kuponlarında bu tarihler, marifler göze daha çok çarpar. Mesela işte o shortcode'da olsaymış güzel olurdu aslında. Yani indirim kuponlarının olduğu kısımlara da böyle shortcode'ları ekleyip öyle yayınlasak. Evet. Neyse farklı bir geri sayım aracı eklentisi bulursak belki onda da yapabiliriz. Ben yalnızca bir tanıtım amaçlı işte eklentinin tanıtımını yaptım size. Kullanmak isterseniz size kalmış tabii ki. Bir sonraki videomuz büyük bir video gene dediğim gibi o eklenti Pepso eklentimiz gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.